Hikaye Diyarı. Hikaye Diyarı'na hoş geldiniz arkadaşlar. İcat yapmayı seven var mı aranızda? Şimdiki hikayemizin kahramanı Cemal, bakın nasıl bir icat yapıyor. Güzel yüzlü Cemal, oyuncakların nasıl yapıldığını çok merak eder. Bu yüzden oyuncaklarını kurcalamayı çok sever. Acaba bu uzaktan kumandalı araba nasıl çalışıyor? Acaba bu oyuncak bilgisayarın içinden ses nasıl çıkıyor? Acaba bu robot nasıl hareket ediyor? Acabalar, peş peşe birbirini kovalar. Cemal bunların peşinde yeni icatlar yapar. Odasındaki sarı muhabbet kuşu da arkadaşı Cemal'i döne döne izler. Şu Cemal ne kadar becerikli. Onu izlemek çok heyecanlı. Keşke benim dilimi anlasa da bana da öğretse. Cemal sanki bu anlarda arkadaşı muhabbet kuşunun söylediğini anlamış gibi ona bakarak şöyle der. Söylediklerini anlamasam da ne hissettiğini tahmin edebiliyorum. Benim oyuncaklarımı kurcalamam benim gibi seni de çok heyecanlandırıyor. Ertesi sabah Cemal'de bir tuhaflık vardır. Yatağının kenarında eli yanağında kıpırdamadan öylece oturuyor. Niye böyle düşünceli acaba Cemal? Ne oldu da ben kaçırdım? Ah güzel arkadaşım. Keşke sana yardım edebilsem. Güzel yüzlü Cemal uzun zamandır bir robot icat etmek istiyor. İstiyor istemesine de bir türlü ne robotu yapacağına karar veremiyor. O gün arkadaşı Rüzgar ve Aylin Cemal'le oyun oynamak için yanına geldiler. Cemal'i çok düşünceli görünce Aylin, "Ne oldu Cemal? Ne düşünüyorsun derin derin?" diye sordu. Sorma Aylin, derin sulara daldım çıkamıyorum. Bir robot icat etmek istiyorum. "Harika bir fikir. Hemen çalışmalara başlayalım," dedi Rüzgar. Başlayalım başlamasına da bir türlü ne robotu yapacağıma karar veremedim. Onları pür dikkat dinleyen muhabbet kuşu Cikcik şöyle düşündü içinden. Demek bir robot yapmak istiyormuş. O yüzden böyle düşünceli. Acaba nasıl bir şey yapacaklar? Ay çok heyecanlı. Üç arkadaş kafa kafaya verip düşünmeye başladılar. Top oynayan robot mu? Yazı yazan mı? Dans eden mi? Yoksa uçan bir robot mu? Ah ne zor bu işler. Düşün en sonunda karar verebildiler. Kulaktan kulağa fısıldadılar. Acaba hangi robotu icat edecekler? İnternetten robot icatlarına baktılar. Bir robotun nasıl hareket ettiğini araştırdılar. Not defterlerine öğrendikleri bilgileri yazdılar. Sonra oluşturacakları robotun resmini çizdiler. Cemal babasının hediye ettiği geri dönüşüm kutusunu getirdi. İçinde neler var neler. Robot yapacak bütün malzemeler işte burada. Tamam, bu kutuyu açtılarsa kesin çok güzel bir şey yapacaklar. Ben bilirim, bu kutunun içinde yok. Uzay mekiği bile yapılır buradaki malzemelerle, dedi Cikcik. Geri dönüşüm kutusundaki malzemeleri çıkarttılar. Cemal robotu hareket ettirecek güneş panelini özenle kenara koydu. Güneş paneli güneş enerjisini toplayacak. Topladığı enerji bağlantılarla robotu hareket ettirecek. Yoğun bir çalışma başladı. İş bölümü yaptılar. Bir hareketlilik, bir telaş. Cemal'in elinde güneş paneli, Aylin'in elinde bant, Rüzgar'ın elinde makas, durmadan hareket ediyorlar. Eller havada uçuşuyor sanki. Kimin eli olduğu belli bile değil.
acaba nasıl bir robot çıkacak ortaya? Çok merak etti onları izleyen muhabbet kuşu. Odanın bir köşesinde döne döne pür dikkat bakıyor. Tik 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 tik. Bari bana söyleseydiniz ne yapacağınızı. Nasıl bir robot? Heyecandan dönüp duruyorum. Başım da döndü. Tik 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 tik. Bir zaman sonra Cemal'den sevinç çığlıkları duyuldu. İşte oldu. Hadi bahçeye çıkıp deneyelim. Dedi Cemal. Muhabbet kuşu öyle bir ses çıkarttı, öyle bir ses çıkarttı ki Cemal anladı arkadaşının merakını. İlk ona gösterdi icat ettikleri robotu. İşte karşınızda güneş enerjisiyle çalışan uçak robot Pır Pır. Ay ne kadar güzel bir robot bu. İsmi de çok sevimli. Robot Pır Pır. Bana da benziyor sanki biraz. Bizim becerikli ekip muhabbet kuşuna arkadaş olsun diye uçak robot Pır Pır'ı icat ettiler. Oyuncak kuşun üstüne güneş paneli yerleştirdiler. Kanat kısımları hareket etsin diye bir düzenek yaptılar. Böylece güneş paneline bağlanan düzenek kanatları harekete geçirdi. Haydi bahçeye inelim. En güneş alan yere koyalım. Uçuralım robotumuzu, dedi Rüzgar. İnin bahçeye inin. Ben de uçuşunu buradan izlerim. Çabuk olun. Tik 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 tik. Cemal, Aylin, Rüzgar bahçeye robot Pırpır'ı uçurmak için indiler. Ama o da ne? Bir terslik var galiba. Robot Pırpır bir türlü kanatlarını çırpmıyor. Beklediler, beklediler. 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika geçiyor ama hala robot Pırpır uçmuyor. Halbuki güneş enerjisini çeken paneller çoktan kuşu uçurması gerekirdi. Ay, bu işte bir terslik var, dedi Aylin. Şimdiye kadar uçması lazım. Cemal eline robot Pırpır'ı aldı. İnceledi, inceledi. Baktı ki ne görsün? Güneş paneli bağlantılarını yanlış kurmuşlar. Arkadaşlar, bağlantıları yanlış kurmuşuz. Kırmızı sola, mavi sağa bağlanacaktı. Doğru söylüyorsun. Nasıl gözümüzden kaçtı? O kadar dikkat etmiştik halbuki, dedi Rüzgar. Olabilir Rüzgar. İcat yapmak kolay mı? Hadi o zaman doğru bağlantıları kuralım. Robotumuzu uçuralım, dedi Aylin. İşte robot Pırpır'ın her şeyi tamam oldu. Şimdi uçması gerekiyor. Evet, kanatlar hareket ediyor gibi. Evet, yaşasın. 3 arkadaştan sevinç çığlıkları. Yaşasın. Oldu. Bu sefer başardık. İşte robot Pırpır uçuyor. Robot Pırpır kanatlarını çırpa çırpa havalandı. Pencereden bakan muhabbet kuşu döne döne, ıslık çala çala selam verdi. Hoş geldin robot Pırpır. Seninle çok iyi arkadaş olacağız. Hiç yabancılık çekmeyeceksin, merak etme. Sana her şeyi anlatacağım. Uçamayacağım diye çok korktum. Hoş buldum. Sen cik cik olmalısın. İyi arkadaş olacağımdan hiç şüphem yok. Hoş geldin robot Pırpır. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.